Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. 9 Eylül günlerden. Tabii cevizlerimizi artık hasat edeceğiz. Şurada bir tane cevizimiz var. Ben dün akşamdan başladım hasata. Tabii şöyle 1,5-2 kova kadar topladık. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle cevizlerimiz. Bazıları kavlıyor, bazıları da kavlamıyor. Ben bir tane size göstereyim şöyle. Bakınız kıymetli izleyenler. Bunlar tabi bizim makinamız falan yok. Şöyle bunu bıçakla kavlatacağız. Yani birkaç günde bekletebiliriz. Şöyle birkaç tane deneyelim bakalım. Evet, olmayanı bekletiyoruz. Birkaç gün bekletince böyle kendiliğinden bırakıyor kabuğu. Şimdi bunu kıymetli izleyenler, tabii çok bekletirsek içleri küfleniyor. Ben 2-3 sene önce Ekim ayı gibi hasat etmiştim. İçlerim vardı ya da bir şey olmaz diye düşünüyordum. Evet, ben bir tane bunu bir kırayım, içinde göstereyim size. İçleri küflenmeye başlamış artık. Tabi anlayan birine sordum. Dedim ya benim cevizler böyle. Hocam dedi 15 gün önce suyunu kes. Hasattan önce bir de Eylül 15'ini çok geçirme dedi. Yani Eylül başı gibi hasat et dedi. Şunu bir kırayım, içinde göstereyim size. Bir kıralım bakalım içleri ne durumda. Şimdi içini de göstermeye çalışayım. Şöyle görüntü bu şekilde kıymetli izleyenler, şöyle çok güzel. Cevizimizin hasatına başladık. Enginleri elle topluyoruz. Yüksekleri de sırıkla düşürüyoruz. Bu sene şöyle karardı cevizlerimizin bazıları ama çok kurtlu değil. 3 kere kurt ilacı sıktım. Tabii 3-4 kere de sulu kükürt sıktım. Ben genelde kükürt sıkıyorum, yani doğal ilaç sayıldığı için. Ama bir de kurt ilacı mecburen uyguluyoruz kıymetli izleyenler. Kurt ilacı mecbur sıkmak lazım. Kükürtle kurt problemini çok çözemedik. Gene de girmeye çalışmışlar ama kabuğun sert kısmı oluştuğu için kurtlar tabi giremiyor. Yani tam şey olmadan kabuk tahta ağaçlaşmadan kurt ilacını güzel sıkarsak kurtlar içine girmekte zorlanıyor. Ancak sap kısmından girebiliyor kıymetli izleyenler. Yani tamam, yani odunsu kısım oluştu. İşte artık ilaçlamayayım diyoruz ama bu sefer de şöyle sap kısmından giriyorlar. Ben o şekilde bir cevize rastlarsam size de göstereceğim. Bu cevizimiz güzel bir ceviz. Galiba Maraş 18, tam bilmiyorum ama bu kısımları, batı tarafı biraz sarardı, hasta oldu ama toparlandı. Tabi böyle sararınca da taneleri fazla büyütemedi maalesef. Bu doğu tarafı daha güzel. Şöyle bu kovamızı bir boşaltalım, bir çuval getirelim de. Evet. Şöyle kovalar doldukça bu çuvala bunları boşaltacağız. Tabi boş kaldıkça da bıçakla
kabuğunu almak lazım bunların. Enginlerden toplamaya devam. Cevizi çok budamamak lazım. Bir de alt dalları da dahil. Yani asıl ceviz zaten alt kısımlarda daha çok. Cevizin çoğu böyle elimizle topladığımız yerlerden daha çok ceviz elde ediyoruz. Çünkü üste doğru gitti mi piramit gibi üstler inceldiği için oralarda ceviz fazla yok. Geçen sene dolu yağdı. Cevizlerimizi biraz etkiledi, yani zarar verdi. Tabi seyrekte tutunca iri olmuştu. Daha iri olmuştu cevizlerimiz. Bu sene bir tık küçük ama gene de güzel, Allah bereket versin. Geçen sene bu ağacımızdan 1500 civarı galiba ceviz çıkmıştı. Tam anlattığım meseleyi yakaladık. Bakınız, kurt tam şuradan girmiş. Buradan yakaladık. Yani sap kısmında odunsu kısım oluşmadığı için kurt bak orada duruyor. Birazını da kestik galiba. Şöyle bir açabilirsem göstereyim. Evet, cevizimizi açtık. Buradan girmiş, şuradan. Şöyle bakınız. Tam kabuğu keserken hayvanı da öldürmüşüz galiba. Kurtu görüyorsunuz kıymetli izleyenler. Şu bölgeden girmiş. Buradan girmiş ve şu şekilde. Evet, içine henüz daha yeni ulaşmış. Yakaladık. Kapıda yakaladık kendisini. Kurtla mücadele kıymetli izleyenler, yani bu vakte kadar bence yapılmalı. Yani bu sefer de sap kısmından kurtlar gördüğünüz gibi girebiliyor. Bu ara ben taze cevizi çok seviyorum ve her gün birkaç tane yiyorum. Hasat edeceğimiz için artık yiyemeyeceğiz. Bunlar son bu sene. Allah ömür verirse seneye yeriz. Kabuğu kavlamazsa bıçakla oyuyorum ben. Kabuğu da acı kıymetli izleyenler. Kabuğun da yeşilken soymak lazım. Bu sarı kabukları. Yani dış kabuğun dışında içindeki zarı olgunlaştığı zaman tabi daha acı oluyor bunlar. Hasata doğru acılığı azalıyor ama yine de var. Ceviz toplamaya devam. Toplamaya devam. Hadi bismillah. Ben cevizlerin suyunu kıymetli izleyenler 15'i gibi kestim. 15 Ağustos 20 miydi tam hatırlamıyorum. Bu hasattan sonra tekrar sulayacağım. Yani bir 15-20 gündür sulamıyorum. Cevizlerin içi küfleniyor diye. Hasattan sonra
Yani yağış olmazsa sulayacağım kıymetli izleyenler. Tabii yağış da olursa artık su işi bitti. Sulamayacağız yani. Zaten meyvesini de aldıktan sonra sulamaya da gerek yok. Yani az ihtiyaç duyacak. Şimdi sırıkla düşüreceğiz yüksekleri. Tabii aparatları var. Traktörün arkasına bir şey bağlayıp sallayıp hasat ediyorlar ama bizim tabii cevizimiz az olduğu için o tip şeyleri kullanmıyoruz. Görmeyek seni. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sen şu tarafa geç ha. Aferin. Buraya geldik ama buradan vurabilecek mi ki bizde? Aslında ha şuraya çatıya otursak şey yapamaz mıyız da? Nerede gördüm ben o demekini? Allah'ım. Evet. Şöyle bakıyorum. He? He. İyi ki göreyim yani. He. Herhalde buralarda yok kalan eneyim. Varsa da bir ara bakarız. Tepeleri
bir kısmını hallettik gibi. Daha olmazsa bir de cevizin kendisine dayarım. Şuralardan var mı? Bir tane şurada varmış. Bir yemeği hak ettin ama. Böyle bir de fasulye temizledim. Gelince 650 annem bana 1000 lira veriyor. Arabayı tamamladım. Aha şuradan var mı? Dur girmen daha da. Ay maşallah. Valla daha bir de şu taraf daha yiyeceğim da. Heh. Ya zor ceviz çırpması. Aha. Şu köşeden de bir bakayım. Şimdi bu da başka bir cevizimiz. Deminki ceviz de aynı cins. Ama bu biraz küçük oluyor. Niye bilemiyoruz. Evet. Şöyle benim vurduğumda bir kişi buraları takip etsin en azından nerelere düşüyor. Heh. Evet. Keşke sen bu görselleri tutasana. Budadım ya. Yok gelir de daha hani çırpmadım ya. Aha bakın. Hop. Oraya bahçeyi yani kadar. Tamam buraya döküleni gördük sıkıntı yok. Heh. Evet. Ya bunu çırpsak öbürü çok önemli değil. Bunun yeri zor. Ya bir şey yok. Kediler var burada. Yılan ne gezecek? Yok ceviz de bulamıyorsun. Uğrayacak bir şey yok. Tamam alabildiğinizi alın. Bak bu ceviz de kibar oldu bu sene. Bu lezzetli oluyor. İşte bundan şu aynı sanki ya. Bu sene iyi güzel oldu. Bir tas da su dökeceksin ha. Kafanıza geldi mi hiç? Daha o ceviz de bizim ha. Şu alttaki. Aha bir de benim kafama geldi. Ben vurayım bu tarafa geleyim. He. Var mı? He? Evet. Ya ben de eke bir tane çuval getirdim. Yırtıkmış o da. Yırtılmış çuval diyeyim.
Cevizlerimizi çırptık. Büyük oranda çok üzerlerinde bir şey kalmadı. Belki tekleme vardır ama şu anda onunla uğraşmayacağım. Tabii dibini toplayacağım. Dibini topladıktan sonra da şöyle kovalarımız var. Şöyle hepsi dibinde. Yine şurada kasamız var. Bu bir kısmını topladık tabii. Ama şöyle sağda solda tabii ki ceviz çok. Bunları toplayacağız birazdan. Tabii bir taraftan da kabuklarını kavlatmaya başladık. Tabii bizim makinamız yok. Biz bıçakla yapıyoruz. Şöyle onu da göstereyim kıymetli izleyenler size. Tabii şu şekilde kavlatıyoruz. Şöyle. Bunun makinesi var. Tabii atıyorlar içine 5 dakikada kavlatıyor ama bizim öyle şeyimiz yok. Gerçi götürüp ücret karşılığı yaptırabiliriz ama gerek yok, işimiz de yok. Bununla uğraşıyoruz. Şöyle tabii kavlamayanlar olursa onu da bekletiyoruz bir hafta. Çuvalda da bekletiyoruz. Açıkta da. Onlar kendiliğinden kabukları soyuluyor kıymetli izleyenler. Yani bu cevizimiz aslında bir 15 gün önce de hasat edilebilirdi. Başka işlerimiz vardı. Tabii geciktik. Şimdi yapıyoruz. Bunun kabuğunu soyduktan sonra, kavlattıktan sonra kıymetli izleyenler bir hafta kadar da güneşte kurutmak gerekiyor bunu. Bu da çürük bir cevize benziyor. Evet, çürükmüş gerçekten. Hafif duruyordu. İçi gitmiş. Evet. Ağırlığından anlıyorsunuz. Yani içi var mı yok mu? Tabii dış görünüşü de fikir veriyor ama bazen dışı güzel, içi de çürük olabiliyor. Bazen kabuk gitmiş, içi sağlam olabiliyor. Tabii bunları anlıyorsunuz. Evet, bakınız şöyle güzel de soyuluyor. Evet, renk olarak süper. Böyle pırıl pırıl kıymetli izleyenler. Şöyle görüyorsunuz. Bir de kavlamayanı göstereyim kıymetli izleyenler. Bakınız gerçi bu da birkaç gündür bekliyordu. Bu da bak kendini bırakmış. Evet, 3-4 gündür burada bekletiyorduk bunu. Şuradan bıçak vurmuştum. Kavlamadı diye bıraktım ama şimdi bakınız çok güzel kavlıyor. Bir de içini kırıp göstereyim kıymetli izleyenler şöyle. Bakalım içi nasıl. Evet şöyle. Umarım görünüyordur. Tabii elimizle de kırabiliriz ama. Evet bunun içi biraz şu kenarlarını tam şu kısmı dolduramamış kıymetli izleyenler. Şöyle bakınız. Bu kısım dolmamış. Evet yine bunda da şuraların buruştuğunu görüyoruz. Tam dolduramamışlar. Başka bir tane kıralım kıymetli izleyenler. Şöyle bakınız güzel bir cevizimiz. Evet kabuğu da çok kalın değil. Elimizle rahatlıkla kırabiliyoruz.
Evet, beyaz. Tabi hasatı geciktirdiğimiz zaman içi küfleniyor kıymetli izleyenler. Kahverengi oluyor. Şuna bir bakalım. Belki bunun içi kahverengidir. Evet, bu da beyazmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu sene suyu da 15 gün önce kesmiştim ben. Belki daha önce ifade etmiş olabilirim. Ben 15 gün önce hasattan suyu kesiyorum kıymetli izleyenler. Yoksa ceviz içinde kararıyor. Kabuğun içinde ve küflenme de oluyor. Ekim ayına kadar eğer geciktirirsek küflenme de oluyor. Bunda kararma başlamış gibi. Evet. Bakınız şu köşelerde kararma başlamış artık. Şunda yok da. Nasıl soyulduğunu da göstereyim size. Evet, şöyle. Bu kabukları alıyoruz. Tabii kabukla da bu zarla da yenebilir ama ben soyuyorum soyabildiğim kadar. Evet. Evet, şöyle. Evet, şöyle soyuyoruz. Cevizlerimizi hasat ettik. Kabuklarını, dış kabuklarını aldık. Ve kurutuyoruz. Burada 5-6 gün kuruması lazım. Şu kısımdaki bakınız cevizlerimizin beyaz duruyor. Yani arada siyahlı olanlar var ama sebebi şu kıymetli izleyenler, yani bunların kabukları yeşildi, dış kabukları. Şu taraftakileri çuvala koymuştum. Biraz fazla beklemiş kasada. Siyahlaşmış kabukları. Hasat eder etmez dış kabuk kavlamıyordu. Biraz beklettik çabuk kavlasın diye. Bu hale geldi. İçlerinde bir sıkıntı yok ama dış kabukları biraz görüntü olarak hoş değil. Yani ticari amaçla bunu yapıyorsanız bu işi, tabii bu hoş bir görüntü değil. Ama şunlar, şu taraftakiler çok güzel. Tabii arada var ama o kadarcık da olur. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.